Merhaba kaptanlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. 2023 yılı videolarımda başlattığım denizcilik konusunda sizlere yeni bilgiler kapsamında yeni bilgileri paylaşıyorum. Değerli kaptanlar, gemilerde geri gitmek diye bir ifade yoktur. Bunun yerine tüm ülkelerin ister askeri ister sivil bariyesinde Tornistan kelimesi kullanılmaktadır. Gemileri döndürmek için kara araçlarının olduğu gibi direksiyon yoktur. Bunun yerine gemilerin dümeni vardır. Dönüş yönü bu dümenler vasıtasıyla kontrol ederler. Bugün sizler için Wolperis oyununda Aralık 2022 tarihinde oyuna dahil edilen 10. seviye Fransız Premium zırhlısı Black Republic'in incelemesini yapacağım. Mütakip olarak Avrupa serverında özel olarak seçtiğim 4 adet gameplay olacak karşınızda. 4 adet gameplay çok fazla diye düşünebilirsiniz. Amacım 3 farklı haritada 4 farklı senaryodaki gameplay'lerin tüm detaylarını sizlere anlatarak doğru şekilde oynanabilmesi için neden-sonuç ilişkisini aklınızda kurabilmenizdir. İlk 3 gameplay'deki savaşları size saniye saniye detaylı olacak şekilde anlatacağım. Birinci gameplay'de komşular haritasında muhariplerin çok olduğu bir savaş sizlerle olacak. Zırhlı kullanan oyuncuların korkulu rüyası olan muharipleri zırhlar ile batırmayı ve torpidolardan nasıl sakınılması gerektiğini öğreneceksiniz. İkinci gameplay'de komşular haritasına Yunan filosu ELGR ve Rus filosu oyuncularının mücadelesinde kazanmak için her şeyi yapmama rağmen kaybettiğim bir savaş sizlerle olacak. Bol miktarda torpidolardan doğru hareket tarzıyla korunmayı göstereceğim. Birinci ve ikinci gameplay'de dikkatlice izleyen kaptanlar komşular haritasında zırhlarla doğru şekilde oynamayı taktiksel olarak öğrenecektir. Üçüncü gameplay'de kafes haritasında tek başıma zırhlı, krozör ve muhriplere karşı mücadele ettiğim savaşın bitmesine 2 dakika kala batmama rağmen MVP olduğum bir savaş sizlerle olacak. Dördüncü gameplay'de karşılaşma haritasında atak nasıl oynanması gerektiğini ve ağır sınıf zırhlara karşı mücadeleme tanık olacaksınız. Black Republic orta sınıf bir zırhlıdır. İtalyanların Colombo, Fransızların Republic ve İngilizlerin Conqueror zırhları da orta sınıf zırhlar olmasına rağmen Black Republic'in bu gemilere göre çok üstün özellikleri vardır. Hayatta kalma durumu, yangın ve su alımı koruması olarak klasik orta sınıf zırhlara göre biraz daha iyiyken ağır sınıf zırhlara göre zayıftır. Silah sistemlerine baktığımızda ana top sistemi 430 mm kalibreye sahip ikili 4 adet taretten oluşan 8 namludur. Republic zırhısının ana topların dolum süresi 21 saniye iken Black Republic'in tekrar dolum süresi sadece 18,5 saniyedir. Wolfbeard ise tüm 10. seviye zırhlar arasında en hızlı tekrar dolum süresine sahip gemidir. Normal Republic zırhlısına göre ana top menzili 750 metre fazladır. Mobil sürümde gösterilmeyen önemli avantajlarından biri AP mermisinin parçalayıcı oranı ağır sınıf zırhlara kadar fazladır. İkinci topları ve otomatik top sistemleri normal Republic ile birebir ayrıdır. Hava soğuma sistemlerine baktığımızda birinci seviye 3 adet hava soğuma fonksiyonu sayesinde uçaklara karşı olan etkinliği arttırılmış olmasına rağmen Amerikan zırhlarına göre hala zayıftır. Sahip olduğu ikinci seviye tekrar yükleme fonksiyonuyla beraber 22-23 saniye içinde 3 tur atış yapabilmekte ve rakiplerin canını azlar gibi çok hızlı bir şekilde alabilmektedir. Ana topların en etkili olduğu mesafe aralığı 9-14 kilometredir. Bundan 2 sene önce oyuna dahil edilen Fransız Republic zırhlısının gücünü Wolfbeard oyununu uzun zamandan beri oynayan kaptanlar hatırlayacaktır. Yeni kaptanların bilmediği durum ise savaşlarda her iki takımda da 5'er adet Republic zırhlısı olmasıyla beraber bu efsane geminin özellikleri azaltılmıştır. Black Republic'in gücü 2 sene önce oyuna yine katılmış olan normal Republic zırhlısının eski gücünden bile fazladır. Sahip olduğu ikinci seviye 3 adet sis fonksiyonuyla beraber
16 saniye kadar görünmezlik kazanarak düşmanlarına karşı bir tur ekstra atış zamanı kazanabilmektedir. Sis fonksiyonuyla beraber aynı zamanda uzak mesafelerden size torpidolarını yollayacak mühürlüklerin torpido atışı yapmalarını kolaylaştıran takip sistemlerini etkisiz hale getirmiş olacaksınız. Bu gemiye bakınca aklıma gelen tek şey sorun çekicidir. Sizlere tavsiyem Black Republic tersane satılığa çıkartılırsa asla kaçırmamanız gereklidir. Donanım ve elit bonusu konusunda sizlere tavsiyem komutan yeteneklerinin nasıl olması gerektiği konusunda normal komutan yetenekleri için birinci elit komutan yetenekleri için ikinci elit komutan yetenekleri için Black Republic'in en güçlü özellikleri. Birinci olarak mermi dağılımı çok az olan anatop sistemi, özellikle sahip olduğu hızlı dolum fonksiyonuyla beraber muhteşemdir. İkinci olarak manevra kabiliyeti olarak çok üstündür. Ağır sınıf kruzerlerin sahip olduğu çevikliğe sahiptir. Bu sayede hem torpidolardan hem de sağlığın azalması durumunda kaçırma manevrası yapabilmesine imkan vermektedir. Zayıf yanları ise birinci olarak zırh koruması ve hasar düşürme oranları ağır sınıf zırhlara göre zayıftır. Bu sebeple ağır sınıf zırhlarla dogfight yaparken mücadele süresi uzadıkça kazanma şansınız azalmaktadır. Çözüm olarak iki yöntem uygulayabilirsiniz. Birinci olarak ağır sınıf zırhların 9-10 kilometre mesafesine girmeden uzaktan hareketli bir şekilde dogfight yapacaksınız ki onların daha büyük kalibre ve daha fazla sayıda olan toplarının isabet yüzdesini düşüreceksiniz.
Çünkü sizde sadece 8 top var. İkinci olarak dik açıya yakın bir şekilde tüm hızınızla üzerlerine hücum edip onların toplarının hantal olmasına yararlanacaksınız. Aralıksız olarak ana top ve ikinci toplarınızı kullanmalısınız. Haydi kapışalım. Birinci gameplay'de Avrupa sunucusunda Black Republic sızısıyla yaptığım ilk savaşı sizinle paylaşmak istedim. Özellikle karşı takımda 3 adet Murip olduğunda nasıl hareket edilmesi gerektiğini göstermek istiyorum. Muriplerin çok olduğu savaşlarda korkmadan akıllıca hareket tarzıyla atak oynanabileceğini beraber tecrübe edeceğiz. Harita komşular ve 3 alanlı olması sebebiyle C ve A bölgesine gidip harita köşesine kalmaktansa hafif provamı sağa doğru vererek B bölgesine doğru ilerlerken zaman kaybetmeden ana toplarımı sol tarafa doğru hazır hale getiriyorum. Prova istikametinde Shimakaze'nin görülmesiyle makinelerimi stop ediyorum. Buradaki amacım Shimakaze'nin B bölgesine girip bana yaklaşması ve sağ tarafında konumlanmış takımımdaki zırhlıya doğru gelmesini sağlamaktır. Adının arkasından bot Yamato zırhlısının çıkmasıyla ana toplarımla saldırmaya başlıyorum. Uzaktan botlara karşı etkili atış yapmak cidden zordur. Çünkü dengesiz bir şekilde hareket etmektedirler. Bu konudaki püf nokta ise bot zırhların her 20 saniyede bir rotalarını değiştirdiklerini bilmektir. Programda Juggernaut Muribi ve Henry 4 kruzerlerin belirlenmesiyle sis fonksiyonumu kullanıyorum. Böylece Muribi'nin isabetli torpido atması çok zorlaşacaktır. Siz için de Tornis'ten giderken ekibimdeki Colombo B bölgesinde dolaşan Juggernaut Muribi'ne sağlam bir atışla sağlığının %70'ini alıyor. Zaman kaybetmeden B bölgesine doğru tam yol ilerlemeye başlarken sol tarafından Juggernaut'un attığı torpidolar paralel olacak şekilde geçiyor. Muhtemelen Tornis'ten gitmeye devam etseydim torpidoların büyük bir kısmı isabet edecekti bana. İlk atışımda isabet sağlayamadım. Henry 4 kruzerine ikinci atışımda hasar veriyorum. Rakip takımdaki tüm muhriplerin ufak haritada gözükmemesi sebebiyle sis fonksiyonumu ikinci kez kullanıyorum. Böylece sinsice atılacak torpidoların hedefi olmuyorum. Düşman takımın 3 adet muhribi önümde ve Shimakaze muhribi direkt bana doğru geliyor. Zaman kaybetmeksizin stop ediyorum ve az miktarda sağa doğru dönüş yapıyorum. Shimakaze'nin sis fonksiyonu kullanmasıyla tüm makinelerimi tam yol ileri harekete geçiriyorum ve sola dönüş göstererek düşman muhribini ezecek gibi hareket ediyorum. Juggernaut muhribi de adı arkasından benim ters tarafıma doğru hareket ettiğini fark ediyorum. Bu manevra tarzıyla bana yolladığı torpidodan sadece 3 tanesi isabet ediyor. Shimakaze ile yakın dogfight yaparken tekrar stop ediyorum. Böylece son 5'li torpido atması durumunda isabet oranını düşürmeyi hedefliyorum. Shimakaze'yi batırmamla beraber Henry Cruiser ile B bölgesi içinde birebir kalıyorum. Henry ile kapışırken ufak haritadan toplarımın ters tarafında Jutland muhribinin hareketlendiğini görüyorum. Pro oyuncu olacaksanız sol gözünüz her daim sol köşedeki ufak haritada olsun. Henry ile dogfight sırasında yapmakta olduğum manevranın amacı ters tarafımda saldırmaya hazırlanan muhribe doğru dönerek
Onu gösterdim alanı küçültmek. Düşman kruzörün batmasıyla Jutland ile baş başa kalıyorum. 15 saniye önce yaptığım manevra sayesinde sadece 3 adet torpido isabet alıyorum. Uçak gemisinin aralıksız saldırılarıyla sağlığım ciddi olarak azalmaya devam ederken zaman kaybetmeden makinelerime tam yol ileri vererek Jutland'a doğru ilerlemeye başlıyorum. Burada göreceğiniz üzere takımda bulunan Kraber muharibi korkakça uzakta kalmaya devam etmek yerine 4 düşman gemisinin arasında kaldığımda bana destek olacak şekilde yaklaşıp seri dolumlu ana toplarıyla muhariplere birkaç tur atış yapsaydı işimi çok kolaylaştırabilirdi. 2K sağlığım kaldığı anda Jutland'ı batırıyorum ve son hasar kitimi kullanıyorum. Muhariplerle mücadele ederken çaktırmadan bana saldırılarını yapan uçak gemisiyle baş başa kalıyorum. Şimdi intikam vakti. ...7 dakikalık savaş süresinin bitmesine 1 dakika 30 saniye kala 135k hasar ve 4 kill yaparak MVP olarak savaşı tamamlıyorum. Burada dikkat etmenizi istediğim şey, savaş süresince toplam 88.797 hasar alıyorum. Değerli kaptanlar, karşı takımın savaş boyunca toplam 196k hasar yaptığını sizler de görmektesiniz. Bu durumda rakip takımın 7 oyuncusunun yaptığı toplam hasarın %45'ini tek başıma almış oluyorum. İkinci gameplay'de takımlar 3 adet zırhlı ve muharip olacak şekilde denk geliyor. İlk gameplay'de olduğu gibi komşular haritası geliyor ve aynı hareket tarzıyla C ve A bölgelerine gidip harita köşesinde kalmaktansa hafif provamı sağa doğru vererek B bölgesine doğru ilerlerken zaman kaybetmeden ana toplarımı sol tarafa doğru hazır hale getiriyorum. Sover filosunun uçak gemisi kullanan oyuncusunun doğru şekilde ilk tur saldırı yapması sebebiyle C bölgesinin düşman tarafındaki tüm gemiler tespit edilmiş oluyor. İngiliz Premium 10. seviye Incomparable zırhlısıyla uzak mesafe dogfight yapmaya başlıyorum. Sis fonksiyonumu kullanarak Tornis'ten gitmeye başlıyorum. Buradaki amacım sol tarafında bulunan ve C bölgesine doğru ilerlemekte olan Grosser Körfez zırhlısıyla arama adayı kalkan yapmaktır. Aksi halde Incomparable ve Grosser Körfez arasında çapraz ateş altında kalabilirim. Sol tarafındaki Yunan filosunun oyuncusunun ne yapmak istediğini anlayamadım. Yapılması gereken Daring ile Grosser Körfez'e biraz yaklaşıp hem torpidolarını atabilir hem de 3,5 saniye tekrar dolumlu ana toplarıyla HE mermileriyle Alman zırhlısına yangına çıkartabilip onu yıpratabilir. Incomparable zırhlısını batırmama mütakip C bölgesine giren Grosser Körfez'te 10 km mesafeden top atışlarını tutarken bir gözümle Yueng muharibini takip ediyorum.
Savaşın bitmesine 4 dakika kalırken tüm alanlar düşman takımın kontrolünde ve Yunan filosu oyuncularından bölgeler için pek bir hareket göremiyorum ve full sürat B bölgesine doğru hareket ediyorum. C bölgesindeki Körfez sığınısının sağlığını bayağı azaltıp Derek Muhrib'in onu batıracağını düşünerek zaman kaybı olmaması amacıyla Prova istikametine sis içinde konumlanmış Yuang'e doğru sert bir dönüş gösteriyor. Bu dönüşte sizin de göreceğiniz üzere tüm torpidolardan kaçınmayı başarıyorum. Yuang Muhribi 70 saniye civarı torpido atamayacak olması sebebiyle önceliğimi Cinik Muhribi olarak belirliyorum. Bu sebepten dolayı torpido atmasını zorlaştırmak amacıyla Cinik Muhribi'ye doğru harekete geçiyorum ve bir önceki gameplay'de yaptığım Tornistan ileri yol manevralarını yapıyorum. Bu sayede torpidoların sadece 2 tanesi isabet ediyor. Cinik'i batırırken 2 adet Muhrib, Lepanto zırhlısı ve uçak gemisi arasında kaldığım halde ELGR isimli Yunan filosu oyuncusunun hiçbir şey yapmadığını görüyorum. Oyuncu ya sepet ya da kasıt olarak yardımcı olmuyor. Combo saldırı yiyorum ve batıyorum. Ölmemle beraber Witcher Nick'li sepet oyuncu oynamaya başlıyor. Önce Lepanto zırhlısını avlıyor. Ama Yuang Muhribi'nin bana 2 tur saldırı yapmasına rağmen hiç isabet eden torpidosu olmamışken Witcher hepsini kucağına alıyor. Bu kadar hatalı ve korkakça oynayan oyuncularla aynı takımda olunca tüm çabalarıma rağmen kaybediyoruz. Değerli kaptanlar, canımızı sıkacağımız bir durum söz konusu değil. 119k hasarla 2 kill yaparak savaşı kahramanca tamamlıyoruz. Üçüncü savaşımızda Kafes haritasında karşıma sert bir ekip geliyor. Karşı takımda Körfez, Montana gibi ağır sınıf zırhlar ve Colombo gibi tehlikeli bir orta sınıf zırhlı gelmesi sebebiyle alana girmeden savaşın da kazanabileceğini göstereceğim sizlere. Buradaki püf nokta ise korkmadan hasar almaktan kaçınmamalısınız. Eğer korkup harita köşene doğru tek başınıza ilerlerseniz takımınızı satar ve kaybedersiniz. Hafif sola doğru ilerlerken ana toplarımı sağ tarafa doğru olacak şekilde hazır ediyorum. Yapacağım taktik, Kafes haritasının merkezindeki alanın köşesinde kümelenmiş zırhlara hasar verip
onları kışkırtıp birbirlerinden uzaklaştırmaya çalışarak tek tek avlamaktır. Düşman Kolombo zırhlısı görmemle ana toplarımın adaya çarpmayacak şekilde konumlanırken makinemi stop ediyorum ve düşman takımdaki muhriplere gelecek torpidolara karşı korunmuş oluyorum. Montana zırhlısının gözükmesiyle beraber sis fonksiyonumu kullanıyorum ve zırhlara atışa devam ediyorum. Doğru konumlanmam ve zamanında hızımı ayarlamam sebebiyle Shimakaze'nin torpidolarının isabetsiz ama yakın geçtiğini görüyorsunuz. Kolombo zırhlısına atışlara devam ederken Tornis'ten giderek ada arkasında gözden kaybolan ve bana doğru saldırı konumlanması yapan Montana'ya göre konumlanmaya çalışıyorum. Montana'nın tekrar gözükmesiyle beraber makine arama tam yol ileri yaparken sis fonksiyonunu kullanıyorum ve atışlara başlıyorum. Düşman Sovyet kruzörünün sağlığın azalması sebebiyle kaçarken gözüme kestiriyorum ve 15 km mesafeden köşk hasarlı başarılı bir atış yapıyorum. Montana'ya doğru ilerlerken Shimakaze muhribi 5,5 km mesafemde tam önümde tespit ediyorum. Hemen makinemi stop ederek sağ tarafa doğru düğmenime basıyorum. Önceliğimi muhribe vererek zaman kaybı yaşamadan ana ve ikinci toplarımla Shimakaze'ye saldırırken tüm torpidoların doğru manevram sayesinde sol tarafından isabetsiz olarak geçtiğini görüyoruz. Muhribin uzaklaşması sebebiyle önceliğimi Montana zırhlısına veriyorum ve ileri yola geçerek Montana'ya doğru ilerlemeye başlıyorum. Montana'ya atışlarımı yaparken Shimakaze muhribini göz ucuyla takip ediyorum. Muhtemelen muhrip ada arkasından dönerek Montana zırhlısının olduğu taraftan saldıracağını biliyorum. Shimakaze'nin Montana'nın yanında hemen tespit etmemle makinelerimi tornistan alıyorum ve sis fonksiyonumu kullanıyorum. Montana ile dogfight yaparken geri geri uzaklaşarak Shimakaze'nin bana tekrar saldırmasından önce Montana'yı batırmam gerekiyor. Bu durumda kaldığınızda hiç panik yapmamalısınız değerli kaptanlar. Geri yol yani Tornis'ten giderken sol tarafıma doğru hareket eden düşman muhribine Purva tarafını gösterecek şekilde konumlanıyorum. Böylece bana atacağı torpidonun isabet oranını düşüreceğinizden şüpheniz olmasın. Montana'yı batırıyorum ve Shimakaze'nin attığı torpidolar sol taraftan üzerime geliyor. Doğru hareket tarzımla torpidoların sadece 2 tanesi isabet ediyor ve bana bir tur atış süresi kazandırmış oluyor. Batmak üzereyken son tur atış hakkımı kafes haritasının merkezde bulunan Worcester kruzörüne yapmaya karar veriyorum. Böylece Worcester'ın batması durumunda ekibimdeki uçak gemisi kolaylıkla diğer gemilere destek olabilecektir. Savaşın bitmesi 2 dakika kala batmadan önceki son atışımla Worcester'ı avlıyorum. Düşmanın tek muhribi olan Shimakaze'yi yaklaşık 3,5 dakika süreyle oyalıyorum ve bana saldırmak için alan dışına çıkmasına imkan veriyorum. Böylece kafes haritasındaki alanın takımda kalmasını sağlıyorum. Ayrıca sol tarafta konumlanma yaparak birbirine yakın oynayan Colombo ve Montana zırhlarını birbirlerine destek olacak şekilde konumlanmasını bozuyorum ve Montana'yı beni avlamak için sol tarafa doğru hareketlenmesini sağlıyorum. Böylece Shimakaze ve Montana ikilisi beni avlamak isterken
Birini avlıyorum ve diğerini de savaşın sonucuna etki edemeyecek şekilde harita köşesine gitmesini sağlıyorum. ...7 dakikalık savaş süresinin bitmesine 2 dakika kala batmama rağmen 102k hasar ve 2 kill yaparak MVP olarak savaşı tamamlıyorum. Sizlere tavsiyem 7 dakika boyunca hasar almaktan korkup batmadan 45-50k hasarla savaşı tamamlamak yerine sizlere gösterdiğim şekilde atak tarzı oynayarak 100k ve üstü hasarlarla batarak MVP olun ve takımınızı zafere taşıyın değerli kaptanlar. Dördüncü savaşımızda karşılaşma haritasında iki zırhlı krozör ve moruklardan oluşan bir ekip geliyor. Şu an sol üst köşede çıkan linkten karşılaşma haritasının analizini ve nasıl oynanması durumunda zafer elde etmenin kaçınılmaz olduğunu izleyebilirsiniz. Bu gameplay'i size detaylı olarak anlatmamın gerekli olmadığını değerlendiriyorum. Atak tarzı oynayarak rakip takımı nasıl yeneceğimize şahit olacaksınız.
122k hasar yaparak kill yapmasam bile MVP olmayı başarıyorum. Hasar tablosundan göreceğiniz üzere kill hızlıları istediği kadar killlerinizi çalsa bile doğru oyun tarzıyla 100k üstü hasarlar yaptığınızda MVP olacağınıza şüpheniz olmasın. Değerli kaptanlar, videomu izlediğiniz için sizlere gönülden teşekkür ederim. Sizlere yeni bir bakış açısı kazandırdıysam ne mutlu bana. Tier Navy filosu dünyanın her yerinden kaptanları birleştirip bulunduran uluslararası bir filodur. Kanalımıza üye olarak bizlere destek olabilirsiniz. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with